Merhaba arkadaşlar. Bugün Nesmok bıçağının yapımını izleyeceksiniz. Nesmok ismini tasarımcısından alan Amerika kökenli bir bıçak türüdür. Alışılagelmişin dışında ilginç bir şekli vardır. Sade, yuvarlak bir kabza, uca doğru genişleyen bir namlu. Hemen her yola gelebilen tam böyle joker bir bıçaktır. Bu geniş yüzey sayesinde özellikle doğrama işlerinde çok başarılıdır. Doğada yemek yapmayı seven arkadaşlar Nesmok bıçağın bu özelliğini çok beğenirler. Şu uçtaki genişliği nedeniyle kısa bıçak olmasına rağmen ağır bir yapısı var. Ağırlık merkezinin önde olması sebebiyle kısa bıçak olmasına rağmen böyle ufak tefek çalı çırpı doğrama işlerinde de bu bıçağı kullanabiliyorsunuz. Sıkan divaz açılarak bushcraft bıçağı olarak da kullanılabiliyor. Namlu ucu çok sivri olmadığı için aynı zamanda iyi bir yüzme bıçağıdır. Deriyi kolay kolay yırtmaz. Farklı bir tasarım olduğu için bu bıçağı beğenen ya çok sever ya da hiç beğenmez. Kamp bıçağı deyince aklımıza biraz böyle Rambo bıçağı tarzı şeyler geliyor çünkü. Sevmeyen de bir kere kullansın, ondan sonra söz sevmeye başlar. Bu kadar farklı kullanım alanını tek bir bıçakta kolay kolay bulamazsınız. Yani kısaca toparlarsak işte ara sıra kamplara gidiyorum, doğada vakit geçiriyorum. İşte doğadayken yemek yapabileceğim, ufak tefek de çalı çırpı doğrayabileceğim bir bıçak lazım diyorsanız Nesmok bıçağı tam size göredir. Bugün çalışacağımız malzeme makas çeliği. Ben bunları kebapçı zırhı yaptırmak için sanayide çektirdim. 10 milim kalınlığındaki makaslar sıcakken 2 tane merdanenin arasından geçiriliyor. Bu sayede hem kalınlık azalıyor hem de bahçenin genişliği artıyor. Hem çelikten tasarruf ediyoruz hem de elde yapılan dövme işlemine ihtiyaç azalmış oluyor. Hazırlamış olduğum kağıt şablonu çeliğimizin üzerine yapıştırarak kesimle başlayalım. Sonrasında 40 kumlu kaba zımparamla bıçak profilimizi şekillendirmeye devam ediyoruz. Bu bıçağın sırtı kavisli bir yapıya sahip. Bu kavisi düzgün biçimde verebilmek için bant zımparamın tekerlerini kullanıyorum. Profilimizi çıkardık. Bıçağın ağız kısmını öste döverek incelteceğim. Bu sayede bant zımparada ağız açarken daha az uğraşacağız. Normalde kısa bıçak olduğundan ağzı dövmeye uğraşmazdım. Direkt bant zımparada girerdim. Ancak şu an zımparadan tasarruf etmem lazım. Çünkü elimde çok az seramik zımpara kaldı. Kusura bakmayın, çok kısa araya giriyorum. Sevgili arkadaşlar, YouTube istatistiklerine göre videolarımı izleyenlerin birçoğu ne yazık ki kanalıma abone değil. Arkadaşlar ben bu videolar için gerçekten çok fazla emek sarf ediyorum. Sizlerden ricam kanalıma abone olarak bana destekte bulunmanız. Şimdi izlemeye devam edebilirsiniz. Yavaş yavaş. Tamam. Çeliğin normalizasyonu yapalım. Tanecik boyutu normale dönsün. Şu şekilde havayla soğuyacak. Tam 4 kez. Kabza pim deliklerimiz için nokta vurup işaretleme de yapıyoruz. İki tane altılık, bir tane 8'lik pim takacağım. Altılık pim için 6.1, 8'lik pim için 8.1 matkap ucu kullansanız daha iyi olur. Matkap uçları için de tavsiyem MT'ye altın seri olacaktır. Parasının hakkını sonuna kadar verir.
Ardından bıçağımı ağız açmak için aparatıma bağlıyorum. Yorumlarda bazen bu aparatı neden kullandığımı soruyorsunuz. Bazı bıçakçılar aparat kullanmadan sadece bıçağı elle tutarak ağız açarlar. Bu nasıl alıştıysanız öyle gider. Ben duruma göre iki şekilde de çalışabiliyorum. Bıçak ağzını zaten döverek incelttiğimizden dolayı bu işlem çok kısa sürecek. Çelik de maşallah havai fişek gibi kıvılcım atıyor. Adamlar ne makas yapmış ya. Karbon oranını çok beğendim. Isı işlemi 850 derecede yaptım. Normalde 830-840 aralığında bu çeliğin ısı işlemi gerçekleştiriliyor. Ocaktan çıkıp yağ girene kadar geçen süre için ben 10 derece tolerans veriyorum. Ne olur ne olmaz. 220 derecede yarım saat meneviş yaptım. Artık bıçağın ağzını temizleyebiliriz. Isı işlemden önce kaba zımpara geçmiştim zaten. 400 kım zımparaya kadar çıkıp bıçağı olduğu gibi bırakacağım. Harici bir parlatma işlemi yapmayacağım. Dövme bıçakları ben bu şekilde bırakmayı tercih ediyorum. Çünkü kara çelik daha vahşi duruyor. Bir karakteristiği var. Kabza için bugün kullanacağım malzeme azure ağacı. İlk kez çalışacağım ben de. Normalde tespih yapımında kullanılan bir ağaçtır. Sahibinin de tespihler arası iyi olduğundan bu ağacı beğeneceğini düşünüyorum. Çok güzel. Elimdeki son testereyi patlattım. Mekanik her parçanın bir ömrü vardır. Bunun da vadesi doldu artık. Yenisini sipariş ettim ancak ağacın desenlerini görmek için de gelene kadar dayanamadım. Elde keseceğim. Ne uğraştık ya. Tabii el kesimi yapınca yüzey pütürlü çıktığından bant zımparada düzlemem gerekecek. Arkadaşlar çok kısa tekrardan bölüyorum. Çekiliş var. Bu videoda 3 kişiye çaka hediye edeceğiz. Çekilişe katılmak için 2 tane şartımız var. Birincisi kanalda yapmış olduğum çekilişlerden daha önce herhangi bir şey kazanmamış olmak. İkincisi ise 18 yaşından büyük olmak. Çekilişe katılmak için yapmanız gereken çok basit. Öncelikle bu videonun altına yorum yapıyorsunuz. Daha sonra şu az aşağıda çıkmış olan benim e-posta adresime çekilişe katıldığınızı bildiren bir mail gönderiyorsunuz. Bu mailin içerisinde yorum yapmış olduğunuz kullanıcı adının, isminizin, soy isminizin bir tane de irtibat numarasının yer alması lazım. Çekilişi kazananların duyurusunu ise bir sonraki videomda yapacağım. Ardından pim deliklerini delerek bildiğimiz usul kabzaya devam edebiliriz. Siparişi vermem üzerinden 3 gün geçti. Testerem hala gelmedi. Ben de kabzanın sağ parçasını elde kestim. Ne kadar yorucu bir şey olduğunu unutmuşum. Diğer parçayı kesmeye üşendim artık. Bıçağı tam kenara bırakmıştım. O gün testerem geldi. Teknoloji ne büyük nimet değil mi? Kabzayı yapıştırmadan önce uç kısmın zımparasını tamamlıyorum. Çünkü kabzanın istisna olarak sadece bu bölgesine bıçağı yapıştırdıktan sonra bir müdahale yapmamız mümkün değil. Pimleri yerlerine çaktım. Fark ettiyseniz ortadaki pimi henüz üzerine çakmadım. Epoksi yapıştırıcı uyguladıktan sonra kuruması için bir müddet bekliyorum. Yaklaşık 15 dakika kadar. Çünkü bu kullandığım hızlı kuruyan epoksi. İlk önce pimleri sıfırlayıp kabza malzemesini istediğim kalınlığa indiriyorum. Ardından ortadaki pimi yerine çakabiliriz. Bu pim bozkurt figürlü. Bıçağın sahibi de bozkurt olduğundan beğeneceğini düşünüyorum. Penseyle pimin hizasını ayarlıyorum. Figür yamuk durursa hiç bükme kalmıyor çünkü. Bıçağın sırt kısmı radyuslu olduğundan daha rahat müdahale edebilmek için bant zımparaya başka bir aparat takıyorum. Buna kontak teker denir. Kauçuk kaplamalı oluyor bunlar. Ardından kabzanın son kıvrımlarını verip ince zımparasını geçeceğim. Ağaç bakım kremimizi de sürdükten sonra artık fazla bir işimiz kalmadı. Bıçağın sırt kısmındaki keskin köşeleri yuvarlıyorum. Bu sayede bıçağın sırtına baş parmak dayandığında rahatsızlık vermeyecek.
Gazete kağıdını kesecek keskinliğe ulaştı. Keskinlik testi için her videomda normalde kağıt kesiyordum. Bu kez farklı bir şey deneyeceğim. Hazır tıraşım da gelmişti. Gerek var mıydı orası tartışılır tabi. Bıçağımız kullanıma hazır. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın.